aslında şunu belki diyeceksiniz. Aydınlanma ve aydınlanma halini hatırlamak ne demek? Değil mi? Yani şimdi bir kısmınız şunu diyecek. Ya ben henüz böyle bir şey yaşamadım. Oysa ki diyeceğiz ki iyi akşamlar evet hepimize. Evet hepiniz yaşadınız. Yani gerek hani bizim deyimimizde metagenetik, gerek epigenetik her birinizin hücrelerinde ve kodlarında aslında aydınlanmanın bilgisi var. İşte öyleyse bu aydınlanmanın bilgisini biraz hatırlatalım, biraz açalım ki aslında dünya hayatını daha neşeli, daha tatlı, daha lezzetli ve hani nelerle buluşacağız? Yani evet bir yemeğe gidiyoruz ama ya da dünyaya bir yemeğe, bir buluşmaya geldik ama burada bize neler sunuluyor? Ne vaatlerle geldik, ne tatlar, ne lezzetler var. Yani şöyle birazcık yemeğin kokusunu hatırlatmak istedik. Dediğimiz gibi zaten her birinize bu bilgiler kayıtlı, hepinize var. Fakat kulaklarımızın bazen kalbindeki bilgiyi duymaya da ihtiyacı var. Biz de kendimize ve size bu konunun tercümanlığını yapacağız. Bu arada e, yarın bizim ilişkileri iyileştirmek diye bir çalışmamız, bir atölyemiz var. Tabii şöyle ben arkadaşlara yazdım, yolladım. Bir baktım ben de o sıra biraz uzaklardayım. 11 ile 13 arası yazmış. Bizim valla dedim daha hiç 2 saatlik bir atölyemiz olmadı. Bir yanlışlık olmuş orada da. Yani 11 ile 16 arası ancak normal ve 2 hafta olması normal. Ama birçok arkadaşa bilgi eksik gitmiş ama buna rağmen aslında hani yüzlerce kişi kaydolmuş sağ olsunlar. Ama hani çok şükür ki 2 saatlik çalışmaya, atölyeye o şekilde kaydolmuşlar. Onların o 2 saatlik geldikleri atölye aslında 2 misli daha fazla olacak. Yani alanlara ben böyle bir duyuru, bilgi vereyim. Ekstra bir bonus olacak. Ve 2 hafta yani hem yarın olacak pazar günü 11 ile 4 arası hem de önümüzdeki pazar olacak. Çünkü şöyle bir şey. Her birimizin önce kendiyle ilişkisini iyileştirme ihtiyacı var. Kendiyle ilişkisini iyileştiremeyen arkadaşlarımızın, dostlarımızın belki bugüne kadar başka insanlarla olan ilişkilerinde şikayetler meydana geldi. Ve şu var ki bu sefer hani şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı ya da işte bak sevgilim bana şöyle yapıyor, böyle insanlar hayatıma devreye giriyor. Bunların hiçbir tanesi aslında sizin dışınıza değil ve siz kendi alanınıza, kendiniz olan ilişkileri iyileştirdikçe, fark ettikçe, sizdeki enerji frekansının nasıl bir ölçüsü varsa onlarla buluşma halini hatırlayacağız. Ve tabii ki bir sürü arkadaşlarım kandillerimi kutlamışlar. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlerin kandilini kutlarım. Ee, Şimdi şu var ki eğer siz bir erkek arkadaşla ya da bir kız arkadaşla, bir sevgiliyle aranızda bir sorunlar, problemler varsa bunların kökenleri ya da aile modellerindeki durumları ve bunların kökenlerindeki bilgiyi fark ettikçe nasıl bunlar iyileşecek? Ve bugüne kadarki olumsuz gibi görünen gidişatı nasıl değiştirebiliriz? Ve belki de birçoğunuz dışarıdaki insanları değiştirmeye çalıştınız ya da dönüştürmeye çalıştınız. Ama bunlarda pek başarılı olamadınız. İşte orada yapılması gereken formüllerin, bilgilerin inşallah güzel bir derlenip, toplanıp bir de meditasyonla güzel bir ruhsal çalışmayla da tamamlanması ile ilgili yarın inşallah buluşacağız. Birçoğumuz zaten davetli katılmışlar. Yarın onlarla görüşeceğiz. Yine yakın bir zaman içerisinde de incelme, ideal bedeninle, ideal kilolarınla, formunla buluşma ile ilgili ruhsal ve bedensel incelme ile ilgili bir çalışmamız olacak. O da herhalde arkadaşlarımız açıklamışlardır. Tam ben de tarihini bilmiyorum. Buluşacağız. Gelelim şimdi aydınlanma ile ilgili durumlarımıza. Şimdi arkadaşlar, var mı burada bir şeyler diyor kadınların? Evet, az anlatacağız sorularınızı vesairelerinizi görüyorum ama
Şimdilik selamlarımızı aktaralım. Şimdi aydınlanmada neler oluyor? Aydınlanma bizi nasıl içeriye davet ediyor? Biraz bu konulara ışık tutmakta fayda var. Aydınlanınca ne olacak ki aydınlanacağız? Ya da birileri aydınlandı da ne oldu? Şimdi ya da birileri uyanınca ne oluyor? Yani uyanmak iyi bir şeyse hani uyanalım. Yani yok güzel değilse ne güzel bak işte burada çeşitli yaptığımız hal, durum ve davranışlara devam edelim. Bildiğimizi okuyalım. Hayatta canımızı okusun demek isteyenler de olabilir. Fakat emin olun ki arkadaşlar her birimiz bu dünyaya gerçekten uyanabilmek için uyuyarak geldik. Yani nasıl ki akşam uyuyoruz ama uyurken sabah erkenden uyanmak için uyuyoruz. Onun için öncelikle bu bilgiyi hatırlayalım. Yani uyanmanın tadını ve lezzetini almak için geldik. Yani adı üzerine uyan. Yani ana uyumak, uyanmak demek. Şimdi burası güzel bir sembol. Ve şöyle ki, şimdi diyelim bir hayatınız var. Ve bu hayatınızın içinde bir sürü tekrarlar, çeşitli çeşitli diyelim ki insanlar, durumlar, olaylar. Ve bakıyorsunuz ki birçoğunuzun hayatında tekrar döngüleri var. İşte aynı insan kalıpları, aynı olaylar, aynı haberler, işte ülkenin içerisindeki aynı siyasiler, aynı kargaşalar. Yani birçok yerde aynılıkları belki seyredenleriniz var. Yani şunu diyebiliriz ki, zaten aynı şeyler olmuyor mu? Herkes için aynı şeyler olmuyor. Ya olur mu? Dünyada işte hepimiz aynı haberleri izlemiyor muyuz? Hepimiz aynı durumlarla karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşmıyoruz. Yani her birinizin seyrettiğinde gördüğü, anladığı kendine göre, kendi realitesine, kendi uyku düzeyine ya da uyanıklık haline göre. İşte onun için bir insan ne kadar aslında aydınlanıyorsa, bir aydınlanmanın içerisinde çeşitli halleri ve durumları yaşıyorsa, işte o kişinin hayatın tadını alabilme rengi, kapasitesi değişiyor arkadaşlar. Şimdi bize diyelim ki bir sürü aydınlanma deneyimleri ve tecrübeleri yaşayan büyüklerimiz, abilerimiz, hocalarımız değil mi? Rehberlerimiz, ruhsal bir sürü deneyim yapan varlıkların aktardığı, anlattığı ve hatta şu anda burada bizi izleyen birçok insanın bile, birçok dostların bile yaşadığı bir sürü aydınlanma deneyimleri var. Hiçbirinizden de uzak değil ve belki bu çalışma içerisinde bile aydınlananlarınız olacak ya da bu yolu hatırlayıp o aydınlanma yolunda ilerleyenleriniz olacak. Ki biz bir ara böyle aydınlanma yolu ile ilgili böyle bir 4-5 haftalık bir program yapmıştık. Mutlaka YouTube videolarımıza vardır. Birkaç sene evvel yapmıştık herhalde. Şimdi burada arkadaşlar, şimdi aydınlandığınızda öncelikle ne oluyor? Aslında tepede bir ışığınız açılıyor. Yani sizin diyelim ki görü merkezlerinizde, hani ister epifiz, hani anlattık geçen haftalar, oradan bazı salgılar geliyor da orada ışınlanmalar, aydınlanmalar meydana geliyor. Siz alt enerji merkezlerini kademe kademe teker teker çıktığınızda ve buraya enerjiyi aktardığınızda artık o 7 tepe merkezimizde, aydınlanma gözümüzde bir ışıklanma meydana geliyor. Şimdi bunu bir kısmınız meditasyonlarda, çeşitli ruhsal deneyimlerde, çalışmalarda gördünüz ve yaşadınız. En az %80, %90 bizim şu anda bu çalışmayı yapan, katılan arkadaşlarımız bu şeyleri deneyimledi. Ama bunlar bir aydınlanma değil. Ama aydınlanma yolunda önemli basamaklar. Şimdi
Aydınlanmada şimdi bu epifiz çalışması siz talep ettiğiniz her an açılabiliyor. Yani odaklandığınız herhangi bir yolun, halin, anın içerisinde de siz diyelim ki bir kanal açılıp oradaki içeride beyninizin, varlığınızın içeriden nurunuzu, ışığınızı yansıttığınız herhangi bir halin içerisinde de o odaklandığınız bilgiyi, hali alabilecek bir hale geliyorsunuz. Şimdi bütün ibadetler, yapılan aslında arınmalar, işte bütün o beraatler, özgürleşme çalışmaları, meditasyonlar, namazlar, oruçlar, her bir tanesi bizi aslında bir arınmayla bir yola hazırlıyor. O hazırladığı yol aslında üzerimize yapışanların bizi dünyada hani alıkoyan şeytanın tuzak ve illüzyonlarından özgürleştire özgürleştire hakikati, gerçeği görebilme ile ilgili bir yere götürüyor. Ve işte bu yol tabii ki bedenimize 7 kademeli, 7 güç merkezinden, 7 endokrin merkezinden geçerek işte en son diyelim ki tepeye geldiğinde bir açılım meydana getiriyor. Şimdi bu açılım meydana geldiğinde eğer hakkı verilmemiş merkezler varsa şimdi bir ışıma meydana gelse de kişi kibre kapılabilir. Kişi bunu nefsine kullanabilir. Kişi alt enerji merkezlerine bunu aktarabilir. Kişi bunu sadece konuşma, ifadeye aktarabilir. Kişi bunu sadece bileyim ki bir bedensel şifaya aktarabilir. Kişi bunu bir tutkuya, bağımlılığa, bir kara sevdaya aktarabilir. Kişi bunu bir obsesif, olumsuz bir enerjiye aktarabilir. Kişi bu gücü diyelim ki herhangi bir konunun iktidarına, nefsinin ve egosunun diyelim ki hizmetine aktarabilir. Şimdi peki bunun neresi aydınlanma? İşte onun için evet o aydınlanma yolunda teker teker toprağın temizlene temizlene çıkılmasının önemi çok önemli. Yani önemi çok önemli. Bak ne kadar güzel. Yani her bir kademe dediğimiz öncelikle bu hayat içerisinde toprağınızın yani bu dünyaya ekilmiş olduğunuz aile modelleriniz, anne ve babalarınız, inançlarınız, inanç kalıplarınız, seyrettikleriniz, düşünceleriniz, düşünce kalıplarınız, bütün bunlar sizin toprağınızın temizlenmesi çok önemli. Şimdi toprağınızın temizlenmesiyle birlikte bu dünyayla yepyeni bağlar kurabiliyorsanız, yani ne kadar güçlü köklendiniz ve ne kadar güçlü kök merkezleriniz varsa ki bir iki gün içinde size bazı böyle doğanın içerisinde resimler ve videolar seyrettireceğim. Bazı bitkiler, işte çiçekler, ağaçlar nasıl köklenmiş. Instagram'dan bunları canlı ya da işte hikayede yayınlayacağım. Köklenmek o kadar önemli ki eğer dünyaya köklenebiliyorsan yukarıya, tepeye, aydınlanma merkezlerine de köklenebiliyorsun. Bu dünyayla doğru ve sağlıklı bağ kuramamış, köklenememiş olanlar aydınlanmanın ışığı vurduğu anda dağılır giderler arkadaşlar. İşte onun için birçok kişi hani böyle hal yaşadık, bilmem ne yaptık falan diye böyle hani gözüne el feneri tutuluyor. Allah'ı gördüğümü zannederek haşa kendini yerlerden yerlere atıyorlar. Şimdi bir fenomen yaşanmadı değil. Fakat işte toprak güçlü olmadığında verilen diyelim ki hediyeler kişinin başka algıladığı hallere geçiyor. Oysa ki biz eğer hayatla, dünyayla gerçekten güçlü bağlar kurarak, yani bu dünyayı bize verilen hayatı severek, kucaklayarak, gerçekten kıymetini bilerek hayatın ve hayatı verenin ve verilen hayatın kıymetini ne kadar çok iyi bir şekilde bilebiliyorsak o kadar bu dünyayla güzel, sağlıklı bağlar kurup bu dünyaya böyle güzel bir şekilde tırnaklarımızı geçirip evet ben buradayım, ben hayattayım ve hayatın kıymetini bilmek
tadı da almak ve aldığım tatlara da şükretmek için buradayım diyerek öncelikle ayakları yere sağlam basıyor. Şimdi ayakları yere sağlam bastıktan sonra bu sefer üretim, yaratım ve tabii ki dünya için bir şeyler yapabilmek çok önemli. Eğer bu dünya için siz bir üretimde bulunamıyorsanız bu dünyada çürürsünüz, ihtiyarlarsınız arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir yaş kazanmak var. 90 yaşarsın, 100 yaşarsın, yaş kazanarak yaşarsın, ulu bir çınar gibi olursun. Ama bir de ihtiyarlarsın, kurursun, kurutursun. Onun için gerçekten yaşı kazanarak, yaş kazanarak yani yaşadığın her olayın bilgisini bilgeliğe dönüştürerek kendini aydınlık içerisinde, bir ışığın içerisinde belki güzel bir şekilde kucaklayıp aydınlatırsın. Aydınlanan aydınlatabilir. Eğer bir insan gerçekten aydınlanamıyorsa ışığını veremez. Bu dediğim hani ay gibi olup da gelen ışığı yansıtmak değil. İçeriden yanmalı motor anlatıyorum. Tabii ki o da kıymetli. Yani sadece bir yerden aldığını, öğrendiğini nakletmek de baştan çok kıymetli. Ama aydınlanma sizin kendi içeride oluşturduğunuz ateşin, ışığın, bilginin aktarılması, halin aktarılması, güzel enerjilerin, tesirin aktarılması ya da yaşadığın sevginin, şefkatin, merhametin, güzel duygu ve hallerin, güvenin, cesaretin aktarılması. Öteki türlü hani sadece kelimeyle bir şey öğrenip de bak böyle bir şey varmış biz de bunu buradan duyup buraya aktaralım demek evet iyi bir aktarıcılık olabilir ama aydınlanmayla yapılan aktarıcılık hepimizin hakkı ve hepimiz aslında bu şekilde güzel bir aydınlanmayla aydınlatacak hale gelebiliriz ki hepimiz için bu yol açık. İşte burada dedik ya arkadaşlar, yaratım ve üretim sizi bu hayat içerisinde dinç, genç, hayatla, yaşamla güzel bir şekilde bağ kurduracaktır. Yani sen eğer üretecek bir şeyin varsa bu hayat seni destekliyor. İstersen bir fikrin olacak. İstersen diyelim ki bir üretim duygun olacak. İstersen çocuk üreteceksin, cinsel. İstersen diyelim ki maneviyat üreteceksin. İstersen diyelim ki bir sürü güzellikler, sevgiler, haller üreteceksin. Ama bir üretimin, bir yaratım enerjisinin içinde olursan hayat seni destekliyor, kökler seni besliyor. Ve eğer sen gücünü faydaya kullanıyorsan, kararlarını faydalıyı seçmekten yana kullanıyorsan hayat seni güçlendiriyor. Bu sefer sana güzelliklerini akıtıyor. Eğer sen iradeni değil de iradesizliği, kararsızlığı, belirsizliği, yönsüzlüğü seçiyorsan bu sefer sen büyüyüp güçlenemediğin için zayıflığı seçip bu sefer tekrardan aşağıya yani gücünü köklerine vererek köklerinde bu sefer eğrelti otlarıyla yanlış kararlardan oluşan bir sürü farklı yanlış ilişkilerle bir araya gelmek durumunda kalıyorsun. Ve sevgini eğer gerekli şekilde aktaramıyorsan, sevildiğini hissedemiyorsan, hayat ile sevgi bağlarını kuramıyorsan ve sevildiğine emin değilsen bu sefer sevginden de emin olamıyorsun. Hiç kimseyi sevmeye layık göremiyorsun. Oysa ki öncelikle senin sevildiğine emin ol. Bakın. Yani bu tabii şöyle, hani nasıl bileceğim ki diyor kişi. Yani nasıl sevilebilirim ki? Yani beni kim sever ki? Seni sen seveceksin. Senin önce senin kendini sevmeye ihtiyacın var. Sen kendinin sevilecek bir tarafını, yanını görmediğinde bu kibirsel taraflarla ilgili olan kısmını
söylemiyorum. Gerçekten kendi değerlerini görüp ne kadar kıymetli olduğunu, çünkü her birimiz gerçekten çok büyük bir kıymetle eşsiz olarak imal edildik, yaratıldık. Ve bu taraflarını ne kadar görebiliyorsan işte o kadar kucaklayabiliyorsun. Yok eğer sen kendini sevemiyor, hatta bir de üzerine yargılayıp, suçlayıp, kendine kızan bir taraf oluyorsan işte o zaman sen dışarıda sevilmez bir insan oluyorsun. Hayır, kimse seni sevmiyor değil. Sen kendini sevmediğin için seni sevenler sana sevdiğini gösteremiyor. Bu ikisi ayrı. Öyleyse gerçekten kendini sevebilen bir insan kademe kademe sevgisini dillendirebiliyor, anlatabiliyor. Anlatmak aslında aktarmak bir taraftan şifanı, şifa enerjisini de aktarmak, bir taraftan da aktardığında oluşturduğunu görebilmek demek. Şimdi dedik ya, aydınlanma halinin içerisine girdiğiniz zaman artık sizin bir şekilde görücülüğünüzün içerisinde gözünüzü kapattığınızda dışarının çok çok daha ötesi aydınlanmalar gerçekleşir. Yani bir spot düşünün, spottan size verilen ışık bunun yanında diyelim ki karanlık kalıyor diye düşünün ve siz bunu gözünüzün kapattığı her an görebilirsiniz. Ya da bağlantı ihtiyacı ya da özel bir amacınız olduğunu görebilirsiniz. Ki bu hali birçoğunuz belki zaten meditatif haller, ruhsal çalışmalarla yaşadınız. Ya da çok özel rüyalarınızda bunları zaten yaşadınız değil mi? Hatta yaşayanlar yazsınlar. Bak ben bunu yaşadım. Şöyle bir hal yaşadım. Şöyle bir durum yaşadım. Diğerlerine de örnek olmak, özendirmek, bakın kıskandırmak değil, özendirmek önemli. Çünkü gerçekten bu halleri yaşayanlar öncelikle kendilerini sevmek durumunda olduğunu bilirler. Ayırmak yok. Yani ben şunu çok seviyorum ama bunu çok sevmiyorum demek yok. Sevgi var ve sevgi akar. O nehir her yeri besler. Tabii ki şimdi çok sert, çok katı olan bir kaya suyu ememeyebilir. Ama bu suyun veremeyecek olduğundan dolayı değil, o kayanın suyun frekansını, enerjisini içeriye çekemeyecek durumda olmasından kaynaklanıyordur. Onun için siz sevginizi güzel bir şekilde akıtın. Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz yerlerdeki insanlara bile sevginizi yollayın. Şimdi sevgiyi yolluyorsanız yargılama yapamıyorsun. Olanı olduğu gibi kabul ediyorsun. Bu tespit etmemek demek değil. Bakın, yargı ve tespit ayrı şey. Yani bir durumu tespit edin. Bak bu kişi şöyle, ben bu kişiye şöyle şöyle dikkat edebilirim. Kendimi sakınabilirim. Ya da o kişiyle dost olabilirim, arkadaş olabilirim, dinleyebilirim, faydalanabilirim, fayda verebilirim. Ama o kişiyle ilgili bir dedikodu, yargılamak, bu böyledir, hep böyle kalacaktır, bilmem nedir falan, bundan sakının. Yargıladığınız zaman hüküm vermek durumunda kalırsınız ki hani haşa hüküm veren olmaktan sakınınız. Oysa ki her birimiz eğer gerçekten hayat içerisinde sevilen olduğumuzu fark ediyor, görüyor ve bunu yaşıyorsak bu sefer yansımalarımızı da olduğu gibi görüp sevmeye başlıyor ve onları değiştirmekten vazgeçiyoruz. Ki bizim yarınki özellikle ilişkilerle ilgili çalışmamızdaki çok önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani sevdiğini değiştirmeye çalışmak. Ya sen sevdiğini niye değiştirmeye çalışıyorsun seviyorsan? Hayır, ben onu kafamda yarattığım şekliyle seviyorum diyor. Bunlar çok ince noktalar ve aslında insanın ezberlediği ve ilişkileri de bozan noktalar. Ve birçok insanla belki ilişkinizi geçmişte bozma sebebiniz onları değiştirme çabanız ve onları olduğu gibi kabul etmeme tarafınızdı. Oysa ki onu o şekildeki haliyle sen belki tanıştın, sevdin,
buluştun, merhabalaştın ve orada belki bir ilişki halindesin. Öyleyse kimseyi değiştirerek değil, baktığın, seyrettiğin durumda hoşlanmadığın yerlerde işte kendine aynalık eden tarafları fark edip kendinde bu işlemi yapacak hale gelmek. Aydınlanma yolu, aydınlanma yolculuğu. Ve aydınlanma yolculuğunun içerisinde üzerimize kat kat giydiklerimizi belki çıkararak, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, ezberlediklerimizi. Şimdi bu dünyada zaten birçoğumuzun o kadar fazla kalıpları var ki her birimizin kalıpları var. Ama bazılarımızın çok çok fazla var ve o kalıplardan öteye başka bir hale ve aleme bakacak hal ve mecal yok. İşte o zaman insanı, inançları yönetmeye başlıyor. Ve bugün dünyada da inançlarla, korkularla bu sebepten dolayı insanları yüzyıllardır yönetiyorlar. Şimdi insanların en fazla dikkat ederseniz yönetildiği noktalardan bir tanesi dinsel inançları, bir tanesi sağlıksal inançlarıdır. Yani din elden gidiyor dediğin zaman toplumları çok ayaklandırabilirsiniz ya da sağlık elden gidiyor deyip insanları işte korku ve çeşitli enerjilerle evlerine kapatabilir, dünyada ülkelerin sınırlarını kapatabilir, birçok yeri istediğiniz gibi yönetebilecek bir hale gelebilirsiniz ki işte dünyamızda bunları seyrediyoruz. Peki öyleyse bir insan inandıklarından nasıl özgür olabilir? İnandıklarına her an yeni geldiği hal ve bilgiyle bir daha bakarak bundan özgürleşebilir. Bu onun inandığının yanlış olduğu anlamına gelmez. İnandığı şeye hala ilk inancındaki gibi bakıyor olmasından kaynaklanır bu. Yani sen geliştin, büyüdün ve an be anda yenileniyorsun ve şimdi o yeni halinle bugüne kadar seni inandırdıkları şeye bak. Belki örnek veriyorum, annenle bunu öğreten doğru öğretmedi. Belki teyzen çok doğru öğrenmedi. Belki amcan eksik öğrendi. Evet, onlardan gelen bu bilgileri al. Falanca kitap belki şöyle yazdı. Belki Ünal böyle anlatırken kendine göre bir şey buldu. Belki onunkiler de eksik. Sen bütün bu bilgileri al ve şimdi kendinden kendince bak. Kendi oluşturduğun bilgi, hal ve felsefeyle bir daha değerlendir. Bakın. Çünkü akletmek durumundayız. Aklımızı kullanmak durumundayız. Eğer verilen aklı kullanmıyorsak bu sefer o akıl şeytanın oyuncağı olur. Onun için her biriniz size verilen gücü, yetenekleri öncelikle doğru şekilde kullanmak ve açmak durumundasınız. Dedik ya, aydınlanma hallerinin içerisinde siz gerçekten bu bütün kademeleri sevgiyle, şefkatle kucakladıkça aslında otomatikman kendiliğinden kendinden kendine yollar ve kapılar açılır. İşte bu yol ve kapılarda arkadaşlar her birinizin bir sürü ruhsal, manevi yetenek ve sistemleri gelişmeye başlar. Bu sistemler illa yok geleceği bileceksiniz, olacağı bilmem ne yapacaksınız. Böyle bir şey değil. Yani hatta geleceği illa da bilmek her birinizin işine yarayacak bir şey de değil. Veyahut bir şekilde bakarsak illa maddeleri, eşyaları hareket mi ettireceğiz? Şimdi böyle olup da şaklaban hale gelen bir sürü gerçekten ruhsal hocalar var. Onların birçoğu ilk yola çıkarken gerçekten belki de çok saf, iyi niyetlerle çıktı ama ruhsal yetenekleri bazen çok geliştiklerinde bunu aşırı şovlar, dışarıya karşı hani böyle bir başka insanları bu alanda etkilemek ya da kendi egolarını, kibirlerini arttırmak için kullananların birçoğu heba oldular ya da bu yolda yolun oyuncağı oldular. Onun için ruhsal güç dediğimiz arkadaşlar kendi manevi bağlantılarınızı arttırmanız.
kalbinizin sesini iyi duyan olmanız ve kendiniz için an be an faydalıyı seçebilecek bir hassasiyette, ayırt edicilik özelliğine sahip olmanız. Buradaki ayırt edicilikte en önemli şeylerden bir tanesi kavramları, kelimeleri, bilgileri nüanslarıyla birbirinden ayırarak doğru tanımlar yapabilmeniz. Bugün özellikle Türkçemizdeki tanımlar o kadar azaltılmış ve o kadar bunların içleri belki emilmiştir ki birçoğunuzun kullandığı kelimeler artık gereği kadar tesiri ve enerji aktaramıyor olabilirler. Bu kelimeleri siz farkındalığınız ve idrakinizin içinde mesela ne kadar yoğurabiliyorsanız o kelimenin kişi az anlasa bile içeride oluşturacağı etki bambaşka olacaktır. Onun için tanımlamalar ve sizin yapacağınız aydınlanma haliyle birlikte yeni tanımlamalar hayatınıza yenilikler getirecek. Onun için tanımlarınızı bir daha gözden geçirin. Benim için bugüne kadar diyelim ki bu kalemdi. Ben bu kaleme bir daha bakacağım. Ya bunun şunu varmış, bunu varmış ve incelediğimde bu bambaşka. Bu sefer aile üyelerine, hayatına, işine, mesleğine, sana verilen tüm güzelliklere bir daha bakacağız. Ve baktığımızda hayatımız her an sanki yeniden şekilleniyor ve yeniden inşa ediliyor gibi bir çocuğun o keşfetme haliyle müthiş bir tatla, neşeyle lezzetlenmeye başlayacak. Bugün birçoğunuzun tatsızlığınızın, sevinç ve neşeden yoksunluğunuzun sebebi içinizdeki çocuğu hapsetmiş, kapatmış ya da gözünü bağlamış olmanızdan. Oysa ki içerideki çocuk her an yaşıyor. Yani sen büyüdün diye içerideki çocuk ölmedi. Ya da içerideki bebek tarafın hala yaşıyor. Ama içeride o olgun, yetişkin, bilge tarafın da burada. Her birini kullanabilirsin. Bedeninin yaşıyla varlığının yaşı aynı değil. Burada bir beden sahibiyiz. Ve bu beden bazen işte doğdu, çocuk oldu, yetişkin oldu, büyüdü. Bir sürü halden hale geçti de olabilir ya da geçiyor da olabilir. Şimdi bazen o 5-10 yaşlarındaki çocuklar vardır. Gidersin, yani daha o küçücük çocuk sana karşında önünü ilikletir. Ya bu 10 yaşında ne biliyor ki? Daha ne okudu ki, ne gördü ki, ne seyretti ki diyemezsin. Birçok etrafındaki 70-80'likten daha büyüktür. Ya da bazı 70-80'likler vardır. Çocuk kalmıştır. Varlık ve ruhsal olarak büyümemiştir. Onun için öncelik tabii ki büyüklerimize, yaşlılarımıza tabii ki her zaman saygı duymak, hürmet etmek durumundayız. Fakat asıl saygı işte o kendi içinde büyüttüğü, yetiştirdiği, nurlandırdığı, aydınlattığı ve aydınlandığı taraf olmalıdır. Bu bazen 10 yaşındaki bir çocuk da olabilir. Yıllar evveldi. Bir tane fuarda çok böyle bir kongreydi daha doğrusu. Ben de çok özel böyle şeyler yapmıştım. Farklı ışık türleri. Şimdi hani böyle görüyorsunuz bazen yedili şakra lambaları falan. Yavaş yavaş o 7 renge dönüşüyor. Ve bunlardan da birkaç tane kendime özel Çin'den ışıklar falan getirip yapmış. Üzerlerine de böyle tuzlar koymuştum. Bu 3-4 tanesini de kendim için, hani kimseye de satmıyorum bunları. Neyse bir anne çocuk geldi. Dedi bu dedi satılık mı dedi. Değil dedim ama dedi çocuğum bunu istiyor dedi. Kaç paraysa alacağım dedi. Ben de hani o anda yüksek bir rakam söyledim. Tamam dedi. Alıyorum dedi. Fakat baktım hani kadın hiç öyle hani alacak bilmem ne yapacak hani böyle ekonomik olarak da öyle bir şey de değil. Yani almayacağı bir rakam söyledim. Peki dedim niye alıyorsun bunu?
Oğlum bana bunu al dedi. Kaç yaşında oğlun senin? 12 yaşında. Birazdan bir baktım geldi. Bu kongre dedi, o dedi aramış, sormuş, bulmuş. Ben dedi onun için geldim. Oğlum dedi benden dedi çok az bir şey ister. Ben ona dedi sorarım. Şunu mu istiyorsun, bunu mu istiyorsun? Hiç dedi bir şey almaz. Ama dedi bunu istedi. Dedi. Güzel. Şimdi tabii beni de öyle bir yerden yakalıyor ki hani ne varsa vereceğim çocuğa neredeyse. Peki dedim gel bakalım. Sen bunda ne görüyorsun? Ben diyor mesela işte o zaman düşün 12 yaşında. Bunda diyor bütün hayatı görüyorum diyor. Bütün yaşamı görüp seyrediyorum diyor. Bunlar değiştikçe, bunlar dönüştükçe diyor ben içimde bütün bunların şeyini hissediyorum. Buraya niye geldin dedim. Gazetede takip ettim dedi. Yani annesi diyelim ki ilkokul mezunu falan belki ortaokul mezunu maksimum. Çocuk o zaman da zannediyorum Uluslararası Parapsikoloji Kongresi'ydi. 2008 olması lazım. 2008-2009 tam hatırlamıyorum. Annesini oraya getirmiş. Ve oradan tek istediği şey diyelim ki benim satmayacağım, işte kendim için özel yaptım dediğim bir şeyi talep ediyor. O çocuk onu alacak. Ünal ona mani olamaz. Hediye ettim onlara. Dedim ki madem böyle ondan sonra başka bir şeyi de parasıyla verdim ama bir alışveriş yaptık tabii ki. Ve şu var, aydınlanmanın bir yaşı yok. Bir sürü aydınlanmış çocuk aralarda geziyor. Bu iş yaşla başla değil. Birçoğunuzun çocukları neler görüyor, neler işitiyor. Birçoğunuzun çocuklarının aydınlanmasını görmezden geldiniz, kapattınız. İcap eden de oydu bazen. Bazı aydınlanmış olanların anlatıp aktaracaklarını duymaya kulaklarınız ve kalbiniz yetmez. Bazılarınız evet bunu çok istiyorsunuz ama korkuyorsunuz. Korktuğunuz Allah'ın nuru, ışığı. Kibrinizden dolayı korkuyorsunuz. Bu gücü ve bu ışığı aldığımda ben ne yaparım diyorsunuz. Oysa ki bu merdivenlerden, bu basamaklardan da çıkmak istiyorsunuz. Ama size manevi bir el uzatıldığında da arkanızı dönüyorsunuz. Bir kısmınız için söylüyorum bunu. Tabii ki koşa koşa gelenleriniz de var. Bu dünyada niye varsınız? Niye bu dünyadayız? Niye hayattayız? Her birimiz uyanmak için buradayız. Uyandıkça, uyanış basamaklarını birer birer çıktıkça aydınlanmalarımız olacak. O aydınlanmalarınız aslında gönlünüzün, içinizin ferahlanmasıyla olacak. O zaman kalbinizin üzerindeki örtüleri, oradaki dumanları dağıtın, atın. Yani herhangi bir kızdığın kişi varsa, seni öfkelendiren herhangi bir hal ve durum varsa, bu senin aydınlanmanın önündeki engelindir. Öfke, herhangi bir insan, bir varlıkla olan sevgini emer. Korku, karartır ve sevilecek bir şey göremeyecek hale getirir seni. Oysa ki sevmek ya da sevdikçe de etrafındaki korkuları ve öfkeleri yutarsın. Bir anne çocuğu Allah korusun tehlike altında herhangi zor durumdayken diyelim ki hiç canını esirgemeden kendi canını orada herhangi bir tehlikeye atabilir. İçindeki sevgi,
Kimisinin sevgi çipi ona her şeyi o anda yaptırabilir. Hiçbir yerine bir şey olacağını düşünmeden yapar. Bunu tabii ki şuurlu olarak yapabilmek de mümkün. Yani hayatı, dünyayı, size verilenleri severek, sevgiyle kabul ederek de bu hayatı en güzel şekilde yaşayabilirsin. Aydınlanmak, hayatın tadını almak, lezzetlerini almak, hayatın zenginlikleriyle kucaklaşmak. Aydınlanmak, yokluk, fakirlik değil. Ama tüm varlığı, güzelliği ve zenginliği var edebilmenin gücüyle yok görünmek. İhtiyaçlarının azalması, ihtiyaç duyduğun şeylerin gittikçe seyrelmesi, sakinleşmesi ve sadeleşmesi. Ama herhangi bir zenginlikten, güzellikten kaçmak değil. O kaçan taraf para beni bozar, hayat beni bozar, zenginlik bana zarar verir diye düşünen tarafların. Evet, böyle düşünmekte bazen belki haklısın. Ama gücü doğruya kullanabilme hakkın da var. İşte biraz önceki anlattığımız toprağını güçlendirdikçe, doğru şeylere, faydalı şeylere üretim enerjini aktardıkça, gücünü, kararını ondan gelen bir güçle aldığını kabul edip fark ettikçe, kendinden kendine olan sevgi kapılarını açtıkça, ifadelerinde sevgi, şefkat, bilgi ve bilgelik akıttıkça ve aktardıkça, görülerinde güzele güzel bakmayı seçtikçe, güzelin içerisinde, zaten güzel olan hayatın içerisindeki güzellikleri görebilmeyi ve görebilme perdesini açtıkça aydınlanmalar ve içinde, gözünde, beyninde, kalbinde ve hayatında ışıklanmalar ve nurlar olacak. Şimdi Hristiyanlıkta birçok sen, değil mi? Yani işte ermişi. İslam'da birçok evliyayı dikkat ederseniz harelerle anlattılar başlarında. Birçok peygamberin etrafında, başlarında o ışıkları, o nurları anlattılar. Zaman zaman bunlar etraftan fizik olarak görülebilir de sadece anlattığım içeride hal ve duyguyla, hisle değil. Hak edenin vaktiyle de görebileceği durumlar da meydana gelmiştir. Birçok kişinin fiziksel olarak da bu aydınlanmaları görecek kadar ışık şiddetleri fazla olan durumlar olabilir. Ama en önemlisi her birimiz kendi içsel ışığımızla buluşabiliriz bakın. Emin olun ki kendi nurlarınızla, varlığınızın, kaynağınızın ışıklarıyla buluştukça dışarının her türlü ışığı karanlık kalır. Ve sizin kendi o hayatınızın içindeki tattan dolayı hayat öyle bir tatlanır ki başkalarının diyelim ki sevmediği, beğenmediği, hoşlanmadığı birçok olay size çok tatlı, çok lezzetli gelir. Yani öteki tarafta kıyamet kopuyordur, sana davul zurnalı düğün gibi gelir. Bir tarafta bir yakınının cenazesi vardır, sen muhabbetle gidenle selamlaşır, şükürleşirsin. Bir tarafta birileri hayatın bir şeylerini kaybetmeyle ilgili korku ve endişe hal içindeyken sen onları kolaylıkla bırakmanın hafifliğini ve rahatlığını yaşarsın. Öyleyse aydınlanmak aslında her birinizin hayatını aydınlatırken, gönlünü ferahlatırken hayatına tat katar. Öyleyse hayatımıza tat katabilmek için aslında dünyayı daha dolu dolu, daha lezzetle yaşayıp
Bu dünyanın hakkını verebilmek için gideceğimiz yol aydınlanmaktır. Yani nirvanaya ulaşmaktır. Yani miraca ulaşmaktır. Yani kabayı kapatıp, şeytanı Müslüman edip, kendi varlığımıza, kendi özümüze, kendi kaynağımıza yönelmektir. Bugün aslında hem böyle bir sohbet yapalım istedim, hem bir merhabalaşalım istedim. Yine normal çalışmalarımız devam edecek. Herhalde yarın da bilmiyorum bir videomuz vardır. Daha evvelden çektiğim böyle stok videolar var. Onlar yayınlanıyor ama bu şu andaki canlı yayın. Hem Instagram hem YouTube. Yine inşallah vaktiyle Nisan soru cevabımız var haftada. Haftaya birkaç tane yine daha canlı yapacağımız konular, sohbetler var. Bugün öyle bir cumartesi merhabalaştık. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Yarın bazı dostlarımızla ilişkilerle ilgili, ilişkilerimizi iyileştirme ile ilgili çalışmada inşallah buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın. Sevgilerimle görüşme dileğiyle.